Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. İlk Bakış TV ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün haberlerimize çok sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Türk hava sahasındaki hareketlilikle özellikle Doğu Akdeniz'de NATO sistemleri devreye girmiş durumda. Şam'dan ise Kürtlerin geleceğini tamamen değiştirecek şok açıklamalar geldi. Trump'tan İran'a deli pislikler çıkışı ve Irak'ta düşen ABD uçağındaki sır perdesi. Hepsi ve daha fazlası şimdi bu videoda sizlerle birlikte olacak. Öncelikle Türkiye'de yaşanan gelişmeyi sizlere aktarmak istiyorum. Özellikle Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi arkadaşlar. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'dan ateşlenen bir balistik mühimmat Türk hava sahasına yöneldiği söylendi. Ancak Doğu Akdeniz'de konuştuğu NATO hava ve füze savunma sistemleri anında müdahale ederek tehdidi etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı milli güvenliğimizin öncelendiğini ve bölgedeki tüm gelişmelerin dikkatle takip edildiğini bildiriyor. Bu olay bölgedeki savaşın Türkiye sınırlarına ne kadar yaklaştığının en somut komutu oldu ve aslında kanıtı oldu. Diğer bir yandan Adana'da özellikle sirenlerin çaldığı bile ifade ediliyor. Şam'da alınan bir karar var ve bu karar aslında Kürtlerin durumunu yakından ilgilendiren bir mesele. Entegrasyonun nereye evrileceğini sık sık konuşuyorduk burada ve entegrasyonun henüz bitmediğini ve aslında tam olarak nasıl bir formülle bu entegrasyonun tamamlanacağı merak konusuydu. Bununla ilgili ilk ibare geldi diyebiliriz. İlk açıklama geldi. Suriye'de yeni yönetimin sözcüsü Ahmet Hilali, Rudav'a verdiği röportajda ezber bozan bir açıklama yaptı ve Hilali, kanton ve özerk yönetim gibi yapıların kalkacağını, tamamen kalkacağını, herkes için birleşik bir Suriye inşa edileceğini söyledi. Yani artık özerk yönetim de, asayiş de olmayacak. Hepsi tek devlet çatısı altında birleşecek denildi. Ancak Kürtlerin hakları konusunda iyimser bir tablo çizdi kendine göre deniliyor haberde. Kürtçenin ulusal dil olduğunu, okulların ve üniversitelerin açık kalacağını belirtiyor. Hatta Suriye Arap Cumhuriyeti isminden Arap kelimesinin çıkarılmasının parlamentoda tartışılabileceği ifade edildi. Sipan Hamon'un savunma bakan yardımcısı olması gibi üst düzey görevlendirmelerle Kürt-Arap işbirliğinin mesajı verilmiş oldu diyor yaptığı açıklamalarla ve tamamıyla özellikle Kuzeydoğu yönetimi yani o tabelayı aklınıza tabela getirin ya da o ismi artık kullanılmayacak diyor. Özerk yönetim, kanton gibi durumlar artık Suriye'de olmayacaktır diyor. Tabii konuyla ilgili henüz işte bu açıklamadan sonra başka bir açıklama gelmedi. Bunu da ifade edelim sizlere ve entegrasyon sürecinin Suriye'de de devam ettiğini bir kez daha vurgulamak gerekiyor. Aynı zamanda işte bu kurumların zaten asıl tartışma konusu bu kurumların ne olacaklarıydı. İşte özellikle özerk yönetimin ne olacağı, işte yönetimin içinde Kürtlerin yaşadığı bölgelerde, SDG kontrolündeki bölgelerde kurumların ne olacağı konuşulup ve tartışılıyordu. Hatta bunun üzerinde de belli başlı anlaşmazlıklar olduğu da taraflar tarafından her fırsatta vurgulanıyordu. Bakalım doğru mu değil mi bunu süreç içinde açıkçası göreceğiz. Şimdi CENTCOM'dan yapılan bir açıklama var ama öncelikle Trump'ın yapmış olduğu açıklamayı sizlere aktarmak istiyorum. ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medyasından İran'a tehditler yağdırmaya devam ediyor. İran donanmasının ve hava kuvvetlerinin yok edildiğini savunan Trump, bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin diyerek yeni bir operasyon sinyali verdi. Ayrıca İran'ın yeni lideri Müşteba Hamaney hakkında yaralı ama muhtemelen hayatta yorumunu yaptı. Trump'a göre Hürmüz Boğazı'nda korkulacak bir şey yok. Çünkü İran'ın gemilerini batırdık diyor Trump yapmış olduğu açıklamada. Biliyorsunuz ki aslında ABD uçağı düştü
Irak'ta ve bunun ardından Trump bu açıklamaları yaptı ki onunla ilgili de aslında detayları sizlere aktaralım. Çünkü CENTCOM'un bu konuyla alakalı açıklamaları da var. Son olarak Irak'ın batısından bir açıklama yapıldı. ABD'ye ait bir yakıt ikmal uçağı düştü. 4 mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi. CENTCOM olayın kaza olduğunu, dışarıdan bir müdahale olmadığını savunsa da Irak İslami direnişi uçağı kendilerinin düşürdüğünü söylüyor. Bölgedeki gerilim bu kazayla birlikte en üst seviyeye ulaşmış durumda ki ABD de Suriye'deki en büyük üssüne askeri olarak dev bir takviye yapmış durumda. Hala işte özellikle kara harekatı meselesi konuşulmaya devam ediyor. İran'daki Kürt grupları bu konuyla alakalı zaman zaman açıklamalar yapılıyor. İşte Türkiye kanadından da durumun takip edildiğini ifade eden açıklamalar gelse de özellikle Suriye'de yaşanan gerilimler, İran'daki yaşanan gerilimler ne olup ne bitecek bunları yakından takip edip sizlere aktaracağız. Ama şunu söylemekte fayda var ki İran savaşı, ABD, İsrail, İran üçgenindeki savaş büyüdükçe bölge ülkeleri bundan daha fazla etkilenmeye devam edecek. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda her ne kadar işte Trump sorun yok açıklamaları yapsa da dünyaya iyimser mesajlar vermeye çalışsa da aslında durumun öyle olmadığı son yapılan açıklamalarla, kulis bilgileriyle her fırsatta vurgulanıyor. Bakalım ne olacak? Yani İran'da kendine göre aslında Avrupa ülkelerine aynı zamanda ABD'ye ekonomik olarak yani daha doğrusu petrol olarak zarar verebiliyor. Aynı zamanda işte İsrail'e de saldırıların devam ettiği ve İran'ın da Tel Aviv'e büyük bir zayiat verdirdiği de ifade ediliyor. İddialar arasında yerini korumuş durumda. Bakalım göreceğiz. Yani özellikle son günlerde yaşananlar hiç iç açıcı gibi durmuyor. Her ne kadar işte anlaşma açıklamaları da yapılsa da işte şu şartlarla anlaşırız, masaya gelmeye ikna oldular gibi taraflar arasında sürekli açıklamalar yapılsa da aslında durumun öyle olmadığını görebiliyoruz. Bakalım. Evet, günün önemli başlıklarını sizlere bu şekilde aktardık arkadaşlar. Sizler de yorum kısmında lütfen bu haberlerle ilgili fikirlerinizi belirtin. Henüz kanalımıza özellikle abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi ve son olarak bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenmeniz bizler için önemli. Eşinize, dostunuza, arkadaşınıza kanalımızı videonun alt kısmında videoyu paylaşarak kanalımızı önerebilirsiniz. Hepinize şimdiden destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda veya yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.